Saten Marifetler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz çok iyisinizdir. Bugünkü örgü anlatımımda en kolayından ve en güzelinden 2 şişle bir patik modeli yapımını sizlerle paylaşacağım. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte denemiş oluruz. Gerçekten çok güzel oldu. Ayaklarınıza da çok yakışacaktır eminim. Elinizde kalan ipleri kullanabilirsiniz bu patik modelimizde. 36, 37, 38 ayak numarasına kadar olur benim verdiğim ölçüler. Daha büyük küçük ayak numaraları için ilmek sayılarında 2 eksik 2 fazla, sıra sayılarında da 2 eksik 2 fazla yapabilirsiniz. Malzemelerim 2 renk patiklik ipim, 3 mm şişim, 1 adet de iğnem var. Dikiş için mavi rengimle başlıyorum. Ben ipi boynuma atarak örüyorum. Sizler nasıl örüyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. İlmeklerimi de bu şekilde atıyorum. Böyle bu ilmekleri 22'ye tamamlayalım. 22 tane ilmeğimi şişime attım. Şu an örgümün arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğerlerini bakın ters olarak örüyorum. Son bir ilmek kalana kadar böyle ters olarak örelim. Son ilmeğime geldim. En sonuncu ilmeği her zaman böyle düz örüyorum. Kenarlarımız daha düzgün çıkmış oluyor. Son ilmeğimi düz olarak ördüm. Örgümün ön yüzüne geçtim. İlk ilmeği her zaman örmeden alıyorum. Bir sonrakileri yine ters olarak örüyorum. İlmekleri örgünün ön yüzünde ve arka yüzünde ters olarak örüyorum ve bu şekilde haroşa örgüyü oluşturmuş oluyorum. Son ilmeğimi düz ördüm. Mavi rengimle bir diş haroşa sırası örmüş oldum. Şimdi örgümün arka yüzünü çevirdim. Örgümün arka yüzünde diğer rengimi alıyorum, sarı rengimi ve bu rengimi buraya ipime bağlıyorum. Renk geçişlerini örgünün arka yüzünde yapıyorum. İpimi bağladım. Renk geçişlerinde ilk ilmeği örüyorum. Böyle yine ilmekleri ters olarak örerek rengimizi değiştirmiş oluyoruz. Bakın bu şekilde. Örgünün ön yüzündeyim. Aynı renkle örüyorsam ilk ilmeği örmeden alıyorum. Diğerlerini ters olarak örüyorum. Sarı rengimle de bir diş haroşa sırası oluşturmuş oldum. Bir sarı, bir mavi rengimle birer diş haroşa sırası oluşturarak örgümü ilerletiyorum. Bakın, bir mavi, bir sarı ipimle birer diş haroşa sırası ördüm. Burası örgümün ön yüzü. Örgümün arka yüzüne geçtiğimde mavi rengimi alıyorum ve mavi rengimle örüyorum. Sonrasında ön tarafında yine mavi rengimle ördükten sonra arka tarafa geçtiğimde sarıya geçiyorum. Bir diş haroşa sırası sarı, bir diş haroşa sırası mavi rengimle örerek toplamda 89 diş haroşa sırası yapalım. 90. sırayı örerken örgümüzü birlikte bitirelim. Patiğimizi de şöyle göstereyim. Bakın böyle birer diş haroşa sırası örerek ilerleyelim. Evet, toplamda 90 diş haroşa sırasına tamamladım. Daha büyük ayak numaraları için ya da sıkı gevşek örüyorsanız sıraları ona göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi bu şekilde ilmeklerimizi bitirelim 2-2 örerek. 2 ilmeği ikisini birlikte ördüm. İlmeği diğer şişe aldım.
2 ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. İlmeği diğer şişe aldım. 2 ilmeğin ikisini birlikte ördüm. İlmeği diğer şişe aldım. Tek bir ilmek kalana kadar böyle devam edelim. Evet, ilmeklerin tamamına aynı işlemi uyguladım. Bir tane ilmeğim kaldı. Onu da 2 kere ters ördüm. Ve ipimi böyle kesiyorum. Bakın, kısa kesiyorum ipimi. Bu şekilde. Bakın, mavi rengimle başlayıp sarı rengimle bitirmiş oldum örgümü. Şöyle uzunca bir örgü örmüş olduk. Hep aynı işlemi yaptık. Bir sarı bir mavi renkle 90 diş haroşa sırası ördük. Evet, patiğimin örgüsünü tamamladım. Bakın bu şekilde. Toplamda bir sarı bir mavi rengimden 90 diş haroşa sırası ördüm. Şimdi bakın şu kenarından böyle ilmek alarak, bakın burada ilk sıramdan alıyorum mavi. Bakın, bir mavi, sarı, mavi, sarı, mavi, sarı. Ben bu şekilde kenarından ilmek alıyorum. Bakın, iki kanadına değil, sadece bu taraf, benden tarafa bakan. Burası da örgümün ön yüzü. Burası ters yüzü. Böyle tek tek ilmeklerimi bu şişime alacağım. Evet, bakın ilmekleri şişime aldım. Toplam 90 diş haroşa sırası örmüştük. İlmek sayımız da tam 90 olacak. Saydım böyle. 90 tane ilmeğimi şişime aldım. Şimdi diğer şişimi alıyorum. İpimi bağlamak için buraya bir ilmek atıyorum. Bir ilmekle birleştirmiş olacağım. İlmeğimi şişime aldım. Şu ilmeğimi böyle çeviriyorum. Ve iki ilmeğin ikisini birlikte örüyorum. Ve ipimi bağlamış oldum. İlmeklerim bakın bu şekilde görünüyor. Bunları şöyle düz çeviriyorum. Ve ters olarak örüyorum. İlmeğim bakın bu şekilde görünüyor. Onu düz çeviriyorum. Ve ters olarak örüyorum. Bu şekilde örebiliyorsanız bu şekilde de örebilirsiniz. Böyle tüm ilmekleri ters olarak örelim. Evet, bu şekilde örgümü tamamlamış oldum. En son bir ilmeğim kaldı. Onu da 2 defa ters olarak ördüm. İpimi böyle uzun kestim. İğnemi geçirdim. Patiğimin burası düz tarafı, yani ön tarafı. Ters tarafını çeviriyorum. Ve böyle tersinden dikmeye başlıyorum. Evet, böyle ilmeklerin bakın tek kanatlarına karşılıklı batarak dikelim. İpim uzun olduğu için biraz böyle düğümlendi. Böyle bakın, şöyle ilmekleri karşılıklı. Bakın böyle. Bu şekilde değil. Şöyle ilmeklerin şöyle tek kanatlarına batarak dikelim. En son bakın şu uç kısmına şöyle biraz kalınca dikmeyi bırakalım. O uç kısmını birlikte dikelim. Evet, böyle buraya kadar diktim ve uç kısmı bakın şu kadar kaldı. Böyle şuradaki ilmeklerden alıyorum, bakın böyle bir atlayarak şöyle dikmiyorum. Böyle ilmekleri alıyorum. Bakın böyle. İlmekleri aldıktan sonra böyle ipimi içinden geçiriyorum. Bakın burayı dikmedim. Bakın burası açık. Şöyle ipimi çekiyorum. Bu kısmı büzüyorum. Bakın böyle büzmüş oldum. Burada parmak ucundaki sivriliği böylece gidermiş oluyoruz. Ve ayağa tam oturan bir patik elde etmiş oluyoruz. Şimdi dikimini bitirdik. İpimizi de düğümleyelim şöyle. Bir kere düğümlüyorum ben. Sonra bir kez daha düğümlüyorum. Şöyle ilmeklerin içinden geçiriyorum. Bir kez daha düğümlüyorum.
Ve tekrar böyle ilmeklerin içinden geçirerek bakın gayet temiz çıkan bir patik oldu. Burası ters tarafı. Şöyle düz tarafını çeviriyorum. Patiğimizi böylece tamamlamış olduk. Bir de ayakta duruşunu görelim. Evet, patiğimizin dikimini bitirdim. Bakın şurada bir yuvarlama işlemi yapmıştık. Parmak uç kısmında ayağı hiç rahatsız etmeyen ve ayağa tam oturan bir dikiş yapmış olduk. Bakın aynı şekilde topuk kısmı da. Patiğimizin ayakta duruşu gerçekten çok güzel oldu. Ve çok kullanışlı bir patik modeli. Yapımı da çok kolay. İstediğiniz şekilde de süsleyebilirsiniz. Ben bu şekilde bakın kordondan kurdele yaparak süsledim. En kolay kurdele yapımı diye böyle kanalımda bunun yapımı mevcut. Gülümseten Marifetler diye arama yaparsanız görebilirsiniz sizler de. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Hoşça kalın.